Merhaba, ben Kerem Çiller. Bu videomuzda size enerji etiketlerinin elektrik zamlarından sonra ne kadar etkilendiğini, cebimizden ne kadar para çıkacağını anlatmaya çalışacağım. Hemen gidip içerideki beyaz eşyalara bakalım. Örneğin yanımızdaki buzdolabı 267 kWh elektrik tükettiğini söylüyor. Eğer 8 kWh günlük bir ev kullanıcısıysanız meskende 1.44 ile çarpmamız gerekecek. Yani 1.44 çarpı 267 yıllık 384 TL faturamıza yansıyacak olan kısmı. Eğer günde 8 kWh'den fazla elektrik tüketiyorsanız 2.16 ile çarpacağız. 2,16 çarpı 267 576 TL yıllık ortalama faturamıza yansıyacak. Tabii ki bu kullanımlar günlük ortalamalar baz alınarak yapılan kullanımlar. Dolabı açıp kapama sıklığınızı bilemez insanlar. O yüzden bu size fikir vermesi için yazılan rakamlar. Ama burada söylediğim rakamlar ortalama yılda sizin cebinizden çıkacak bütçeler. Bakıldığı zaman da ayda 48 TL, 50 TL gibi yeni elektrik zamlarından sonra faturamıza 50 TL fark yaratacak, ekleyecek olan bir ürün. 113 TL faturayı arttıracak bir üründen bahsediyoruz şu anda. O yüzden enerji etiketlerinin A, B, C sınıfı, hangi sınıfı alayım çokça soruluyor. Sınıftan daha ziyade aklınızı karıştırmasın. Kilowatt-saat olarak güç tüketimi çok daha önemli bir parametre oluyor. Evlerde eğer 8 kW altındaysan 1.44 ile çarpıyorsun. Günlük tüketimin 8 kW'ın üstündeyse 2.16 ile çarptığın bir hesaplama yöntemi var. Bir iş yerindeysen, bu cihazı iş yeri için aldıysan 2.56 TL oluyor her 1 kWh. Çok fazla tüketimi olan bir iş yeri ise 3.42 oluyor. 3.42 çarpı 55 oluyor. Evet, oldukça 188 TL 100 yıkamada sizin cebinizden çıkacak para oluyor. Dilerseniz en çok sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlayayım. Burada bir tane ürün görüyoruz E sınıfı. Bir tanesi de D sınıfı olarak gözüküyor. Burada kafa karışıklığı çokça yaşanıyor. E sınıfı mı alalım yoksa D sınıfı mı alalım şeklinde. Şimdi burada şuna dikkat etmek önemli. Burada 95 kWh olduğunu gösteriyor. Şöyle zoom yapabilirsek yakından. E sınıfı ve 95. Burada da D sınıfı, Diyarbakır'ın D'si ve 85 kWh. Yani arada sadece 10 kWh'lik fark var. 10 kWh'lik fark aslında çok büyük bir fark değil. Bakıldığında evlerde aşağı yukarı 20-21 TL gibi, iş yerlerinde de yaklaşık 30-35 TL bandında fiyatı değiştiren bir yapı. 100 yıkamadan bahsediyorum. Her 100 yıkamada 20 TL, 30 TL daha az harcıyor bu cihaz. Bu cihaz ise her 100 yıkamada 20 TL, 30 TL bandında size avantaj sağlıyor. Fiyatlarına bakıyorsunuz. Bunu tabii yüzlerce kez yıkama olarak düşünmeniz gerekiyor. Bu fiyat farkını vermeye değer mi değmez mi? Tamamen sizin kararınız. Neyin ne kadar tüketim yaptığı, cebinizden ne kadar çıkacağını hesaplamanız gerekiyor. Tabii ki bu aradaki kilowatt saat miktarının elektrik zamlarıyla artacağını da düşünmeniz gerekiyor. Bugün 30 TL aralarında elektrik sarfiyat farkı var ama yarın elektriğe zam geldiğinde 40 TL, 50 TL, 60 TL gibi farklar da olabilir. O yüzden her zaman satın alırken kazanıyorsunuz aslında. Ona dikkat edin ve bütçeniz varsa daha az kilowatt saat elektrik tüketen ürünü alın diye tavsiye edebilirim. Evet, bu videomuzda da size enerji etiketlerinin fiyata, elektrik zamlarından sonra ne kadar fiyat farkı olduğunu anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Ürün seçerken size yol gösterecektir bu video. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.